Merhaba arkadaşlar. Sizlere geliştirdiğim oyunumu tanıtacağım. Oyunumun ismi Project Metro. Bu İngiltere'de yüksek lisans programında bitirme tezi olarak geliştirdiğim bir projenin ikinci versiyonu. Aslında bunun temel fonksiyonu proje yönetim sürecinin oyunlaştırılması. Art Deco stilindeki bu oyunu oynamak için bir sınıf ortamı gerekiyor. Yani öğretmen ve öğrenciler. Öğretmen projectmetro.info adresine giriyor ve bu siteyi görüntülüyor. F11'e basarak bu şekilde ekranı kaplatabilir. Öğrenciler ise play.projectmetro.info adresine giriyorlar. Burada yazdığı gibi. Veya bu alttaki barkodu taratarak da sisteme telefonlarından girebilirler. Şimdi bir örneğini size göstereyim. Bakın. Böyle bir site karşılarına çıkıyor. Şimdi bu öğrencinin isim olarak Emrah ismini kullandığını düşünelim. Section olarak veri tabanında kullanabileceğimiz section'ı yazıyoruz. Yani 21 ve sonrası örneğin 22. Öğretmen de aynı section'ı yazıyor. Ve öğretmen kendisine verilen şifreyi giriyor. Diğer telefondan da aynı şeyi yapalım. Burada da isim olarak Sema diyelim. Section olarak 22 yazalım. Takım olarak öğretmenin sınıfı iki takıma böldüğünü varsayıyoruz. Ve burada bir tanesine kırmızı takım, bir tanesine de siyah takım seçtim. Şimdi her iki öğrenci de sisteme login oldu. Siyah takım böyle bir ekran gördü. Kırmızı takım da böyle bir ekran gördü. Bu durumda artık öğretmen de sisteme girebilir. Ve sistemi açtık. Şu anda duyulmasa da normalde sistemde bazı sesler var. Bakın sistem açılır açılmaz burada bir tane soru geldiğini görüyoruz. Şöyle bir soru. Daha önce bir PCM eğitimi aldınız mı? A. Evet tabii ki. B. Hayır kesinlikle almadım. C. Bir şeyler aldım ama emin değilim. D. PCM nedir? Şimdi buna her iki takımın oyuncuları da cevap verecek. Cep telefonlarını kullanarak cevap verecekler. Bu takımın oyuncularının isimleri de bakın burada görünüyor. Emrah kırmızı takımdan ve siyah takımdan Sema. Aynı zamanda bu takımların isimleri de istenirse değiştirilebilir. Şimdilik değiştirmiyorum. Tabii gerçekte burada daha fazla oyuncu olduğunu varsayıyoruz. Kırmızı takımdan bir cevap verildi. Ve cevap verildikten sonra şöyle bir ekran çıkıyor bakın. Şimdi siyah takımdan da bir cevap verelim. Yani bu cevaplardan birini seçelim. A, B, C, D ve bunu submit edelim. Siyah takımdan da böyle bir ekran çıktı. Şimdi öğretmen, bu sistemi kullanan öğretmen, bakın bu cevapları görecek. Bakın kırmızı cevap, kırmızı takımdan cevap B şıkkına verilmiş, bir cevap verilmiş. Siyah takımdan da C şıkkına bir cevap verilmiş. Şimdi artık oyun başlayabilir. Oyunu başlatmak için zar atıyoruz. Zarımızı attık. Siyah takımın avantajına olan bir kareye geldik. Ve siyah takıma bir soru geliyor. Siyah takım bir kokteyl yapıyor ve güzel bir sinerjisi var. Bir takım lideri belirleyin veya şayet zaten belirlediyseniz değiştirebilirsiniz. Kırmızı takımın lideri rastgele belirlenecek. Burada siyah takıma bir lider belirleme görevi verdik. Bu lideri özgürce seçebilirler. Peki diğer takım liderini nasıl belirleyecek? Rastgele bilgisayarın yardımıyla. Şimdi buradaki kırmızı butona basıyoruz. Ve sistemin kırmızı takımdan bir kişiyi belirlemesini sağlıyoruz. Burada tek bir kişi olduğu için sonuç Emrah olacak. Bu takımlar adına birer sözcü seçmiş olduk. Bu sözcüler takımlar adına verilen oylara göre cevap verecekler. Örneğin kırmızı takım bir soruya 6 tane A şıkkı, 2 tane B şıkkı söyledi. Bunun üzerine takımın sözcüsü ya da takımın lideri A cevabını da verebilir, B cevabını da verebilir.
başka bir cevap da verebilir. Bu ona kalmış bir şey. Liderin temel olarak fonksiyonu bu. Şimdi oyun temel olarak böyle bir akışla ilerliyor. Yine bir zar atalım. Siyah takım için bir Trivial Pursuit oyunu var. Yani burada küçük bir bilgi yarışması. Siyah takıma gelmiş olan bir soru. Hemen siyah takımın üyelerinden birini alıyoruz. Tabii ki bunu daha fazla kişi aslında yapıyor. Evet, cevabımızı verdik. Submit ettik. Bu şekilde. Şimdi öğretmen bu cevabı kontrol etsin. Evet. B cevabı verilmiş. Tabii ki arkadaşlar burada aslında takım üyeleri gerçekte daha fazla olacak. Yani kırmızı takımın belki 10 oyuncusu olacak. Siyah takımın da belki 5 tane 10 tane oyuncusu olacak. Dolayısıyla bunların verdikleri cevaplar burada toplu olarak değerlendirilecek ve takım lideri hangisini uygun görürse onu cevap olarak kabul edecek. Öğretmen şayet bu cevap doğruysa siyah takıma bir puan verecek. Yanlışsa da sağ tuşa basarak bir puanını geri alacak. İşte oyun bu şekilde akıyor arkadaşlar. Bir zar daha attığımızda takım karşılaşmasına geliyoruz. Takım karşılaşmasında şöyle bir özellik karşımıza çıkıyor. Burada arkadaşlar bir soru geldi. Bu sorunun şıklarını iki takım aynı anda görecek ve aynı anda cevaplamaya çalışacak. Kim önce cevaplarsa puanı o alacak. Zarfı tıklayıp şıkları açacağız. Bunu açtık. Her iki takım da cevap vermeye hazır. Mouse'umuzu bu hız göstergesinin üzerine getiriyoruz ve sistemi çalıştırıyoruz. Yani bu en hızlı cevap veren takımını seçecek olan sistem. Şimdi diyelim ki kırmızı takımdan bir cevap geldi. Buradan cevabımı veriyorum ve bakın kırmızı takımdan cevap geldiğini görüyorum. Bu köşelerdeki yerlerde puanlarımız üçer üçer veriliyor. Kırmızı takım buna doğru cevap verdiği için kırmızı takıma 3 puan verebiliriz. Burada puanları veren ve cevapların doğru veya yanlış olup olmadığına karar veren sınıftaki öğretmen olacak. Bu geçtiğimiz köşe noktalarında takımlarımıza jokerler kazandırabiliriz. Yani biraz önce sorduğumuz sorunun karşılığında puanın yanında bir de joker kazandırma şansımız vardı. Siyah takıma bir joker veya kırmızı takıma bir joker. Bunları bazı sorularda kullanma imkanları var. Kullandıkları zaman bunları sağ tuşla geri alabiliyoruz. Başka bir fonksiyondan bahsedelim. Bakın burada bir tane sayaç var. Bazı sorular için öğrencilere süre verebiliriz. Mesela burada 15 saniye süre verelim. Bir zar atalım. Siyah takımın cevap verebileceği bir soruya geldik. Ve burada gelen soruya 15 saniye süre verelim. Bunu yapmak için buraya bir değer girdim ve kum saatini tıklıyorum. Siyah takıma verdiği cevaba göre puan verebilirim veya puan silebilirim. Takımdaki kişilerin isimlerini burada görüyoruz. Böylece sınıf içerisinde bunları tanıma imkanımız oluyor. Ayrıca burada en hızlı cevap verenlerin isimleri de bu madalyaların kenarında görünüyor. Burada Sema ve Emrah'tan başka hiç kimse olmadığı için bu isimler sabit. Bir kişi birden fazla bir soru için cevap veremez. Eğer vermeye kalkarsa burada ayrıca bunun 2 kere cevap vermeye çalıştığına dair de bir uyarı çıkar. Oyun bu şekilde akıp ilerliyor arkadaşlar. Oyunun bu noktasına ulaşıldığında puanı yüksek olan takım oyunu kazanmış oluyor. Bunun dışında eğer
buradaki listelerde üye olan kişilerin listesinde bir hata varsa veri tabanına girerek bunu düzeltme imkanımız var. Oyunumuzu kaydedebiliriz. Ve oyunumuzu kaldığı yerden de yükleyebiliriz. Oyundan çıkış için de buradaki butonu kullanıyoruz. Ayrıca oyunla ilgili her türlü bilgiye buradaki info butonundan da ulaşabiliriz. Oyun bu şekilde arkadaşlar. Bununla ilgili bilgi almak isterseniz bana e-posta atabilirsiniz. Oyunda proje yönetim sürecini oyunlaştırmaya çalıştım ama bu herhangi bir konuya uygulanabilir. Şimdi böyle bir sistem ne işe yarıyor arkadaşlar? Birincisi proje yönetim süreci gibi karmaşık bir eğitimin oyunlaştırılarak daha eğlenceli bir şekilde verilmesini sağlıyor. Bu proje yönetim süreci olmayabilirdi de başka bir şey de olabilirdi. Bunun içeriği herhangi bir şekilde değiştirilebilirdi. İkinci olarak arkadaşlar bakın burada birçok oyunlaştırma fonksiyonunu kullanıyoruz. Şimdi birincisi işin içine şans katıyoruz. Bakın burada bu zar farklı değerler alıyor. Ki şans aslında oyunları eğlenceli kılan özelliklerden bir tanesidir. Yani bilinemezlik. İkinci olarak bakın burada joker kartları kullanıyoruz. Joker kartları sayesinde kişi bu avantajını ileride değerlendirebiliyor. Üçüncüsü sistemde kişiler birbirini tanıyor. Bakın sınıf içerisindeki isimleri görüyorlar. Dördüncü olarak bakın kendileri bir isim belirleyebiliyorlar. Takım ismi belirleyebiliyorlar. Bu da takım ruhunu daha canlı tutmamızı sağlıyor. Bunun yanında takımın üyeleri parmak kaldırmak yerine telefonlarından oy veriyorlar. Böylece kişiler hem anonim oluyor hem de yaptıkları şey bir sonuç doğuruyor. Ayrıca burada bakın bir seçim sistemi de var. Rastgele seçim sistemi de var. Bu rastgele seçim sistemi de aslında katılımcıları oyunda tutuyor. Daha diri tutuyor. Bunun yanında puan verme, puan silme gibi klasik oyun özellikleri de var. Ayrıca en hızlı kişiyi seçme, en hızlı takımı seçme ve çok amaçlı geri sayım sayacı da var ki bu mesela teneffüslerde de kullanılabilir. Bunun dışında insanlar cep telefonlarından oy veriyorlar. Sınıfta özellikle cep telefonuyla uğraşmak isteyen, onları kurcalamak isteyen arkadaşlarımız için aslında eğlenceli bir çözüm geliştirmiş olduk. Hem takım ruhunu böylece koruyorlar hem de bir yandan anonim kalma imkanları da karşılarına çıkıyor. Ama kendisini ön plana çıkarmak isteyenler olursa onlar da çok hızlı bir şekilde oy vererek buraya girebilirler. İşte böyle arkadaşlar. Program böyle. Teşekkür ederim.